TBS programları içerisinde öğrenmesi kolay programlardan bir tanesi Mapinfo Pro. Yani Mapinfo Pro programını siz indirip çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde adapte olabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Arayüzü basit, öğrenmesi kolay bir program ama ücretli bir program. Tabii ki de siz bunu 30 günlük bir demo versiyonunu indirip kullanabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Yani aslında demodan kastım şu, birçok özelliğini full versiyon olarak kullanabiliyorsunuz. Sadece süre kısıtlaması var. Şimdi isterseniz hemen ekrana geçip nasıl indirildiğini ve nasıl kurulduğunu size göstermek istiyorum. Hemen geliyorum. Mapinfo Pro programı kime ait? Tabii ki de Precizy firmasına ait. Precizy'nin linkine gidiyoruz. Ben yine buradaki indirme linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Ve tabii indirme linki bazen değişebiliyor. Yani bu Precizy linki mesela son zamanlarda değişmiş. Ben direkt bu ana sayfayı koyacağım. Buradan da nasıl indirme sayfasına gideceğimizi de anlatacağım hemen şimdi. Daha öncesinde de bununla ilgili bir video çekmiştim. Şu an tabii indirme sayfaları değişmiş. Yani Mapinfo kurarken karşılaşılan hatalarla ilgili bir videoydu. Kurulumu da gösteriyordum ama uzun bir video olduğu için kısa ve öz bir video da çekmek istedim. Hemen geliyoruz buradan. Support'a tıkladım. Bakın Support'a tıkladım. Şöyle aşağı doğru ineceğim. Buraya aşağı doğru geldim. Burada da bir destek kısmı var. Burayı bir kapatacağım. Sayfanın en aşağısına doğru geliyoruz. Buradaki Support portala tıkladım. Bu bizi nereye götürecek? support.precizy.com sitesine götürecek. Burada da indirilenler kısmı Downloads diye yer alıyor. Buraya tıklıyoruz. Hemen aşağı doğru geldik. Mapinfo Pro programı burada. Burada 30 günlük indireceğimiz için hemen şuradaki linke tıklıyoruz. Bu sayfada da geliyorum. 30 günlük ücretsiz versiyona tıkladım. Ve daha sonrasında da burada Start seçeneğine tıklıyorum. Hemen sayfanın aşağısına doğru bizi gönderdi. Burada da bir form var. Bunu doldurmamız gerekiyor. Şimdi buradaki bilgileri ben girdim. Tabi burada ünvanınız öğrenci ise student yazabilirsiniz. Yani Türkçe olarak öğrenci de yazabilirsiniz. Bu bilgiler genellikle partnerlerle de paylaşılıyor. Yani burada kimlerin gelip indirdiğini bakmak istiyorlar açıkçası. Burada şirket ismini yazıyorum. Eğer üniversite ise üniversite ismini yazabilirsiniz. Ya da herhangi bir yerde çalışmıyorsanız tire bırakabilirsiniz. Yok diyebilirsiniz. Yani tabi burada gerekli kıldığı için bir şeyler yazmanız gerekiyor. Mesela telefon numarasında gerekli olmadığı için ben buraya herhangi bir şey yazmadım. Daha sonrasında aşağı geldim. Burada da ülkeyi seçeceğiz. Hemen Türkiye'yi seçtik. Buraya herhangi bir şey yazmam gerekmiyor. Şurada da politikalar var. Bunları zorunlu herhalde kılmışlardır. Şöyle bir submit'e tıklayacağım. Bakayım zorunlu mu? Yani zorunlu değilse işaretlemeyebilirsiniz. Evet, zorunlu değilmiş onlar. Şu an 30 günlük sürüm için işlemleri tamamladık. Peki bu nereye gelecek? Ben mail olarak temp maili kullanmıştım. Yani kendi mailimi vermek istememiştim. Daha öncesinde çünkü göndermişlerdi zaten. Burada temp mail kullandım. Yani ayrı bir eklenti olarak. Şimdi buraya indirme linkini göndermeleri gerekiyor. Zaten şu kısımda da belirtmişler. Bakın şuradaki cümlede. Hani burayı isterseniz tabii Türkçe'ye de çevirip bakabilirsiniz. Ücretsiz denemenizin bağlantısı e-postaya gönderilecektir diye belirtmişler. Ve bu bazen hemen gelmeyebiliyor. Mesela şu an herhangi bir şey var mı? Bir bakalım buradaki maile. Zaten gelse şurada da gözükecek ama şu an herhangi bir şey gelmedi. Bazen 1-2 dakika içerisinde geldiği de oluyor. Bazen 5 dakika ya da 1 saat beklettiği de oluyor. Bakın ben bir tane örnek olsun diye indirme linki buldum. Yani şuraya maile henüz gelmedi. Yani bu dönüp duruyor ama herhangi bir şey gelmedi. Dediğim gibi bazen gecikebiliyor. Eğer hiç gelmezse tekrardan formu doldurup gönderebilirsiniz. Bazen geç geldiği oluyor. Ben bir tane indirme linki örneği buldum. Bakın şuraya şöyle yapıştırdım. Zaten maile geldiğinde siz direkt tıklayacaksınız ya da linki kopyalayıp buraya da yapıştırabilirsiniz. Enter'a bastığınız an ya da linke tıkladığınız an indirme işlemi başlayacaktır. Başka herhangi bir işlem sizden istemeyecektir. Bunu da örnek olarak göstermiş olayım. Bu indirme linki bende duruyormuş. Ben tabii şimdilik burayı beklemeyeceğim. İndirilmiş bir setup üzerinden ilerleyeceğim. Dosya üzerinden ilerleyeceğim. Mapinfo dosyanız bu şekilde gelmiş olacak. Ben şimdilik bunu masa üstüne taşıdım. Bunu da yine sağ tıkladık. Şimdi bu RAR içerisinde ya, bunu hemen geliyorum klasörü ayıkla dedim. Yani RAR'dan çıkarmam lazım. Bazen RAR'dan çıkarmadan kurulabiliyor. Yani aslında bir sıkıntı olmaması lazım ama bilgisayar ayarlarından dolayı bazen sıkıntı çıkarttığı oluyor. O yüzden dolayı kesinlikle RAR içerisinde çalıştırmayın. RAR'dan çıkarıp o şekilde çalıştırın. Klasöre girdim. Hemen aşağı doğru iniyorum. Bakın burada setup diye bir dosyamız var. Bunu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırabilirsiniz. Benim tavsiyem yönetici olarak çalıştırmanız ama yönetici olarak çalıştıramıyorsanız, yani üzerinde bir engel varsa ya da hiç bu seçenek çıkmıyorsa o zaman normal açıda seçebilirsiniz. Neden yönetici olarak açı öneriyorum? Çünkü olası bir problem çıkacaksa en azından onu önüne geçebilirsiniz. Yani bazen çünkü yönetici ayarlarıyla ilgili sorunlar olabiliyor. Ekrana uyarımız geldi. Burada evet diyorum. Yani setup'ı çalıştırayım mı diye soruyor. Şu pencereyi bir kapatalım. Burada dili soruyor. Siz buradan dil seçiminizi yapabilirsiniz. Mesela ben buradan Türkçe değil de İngilizce olarak kuracağım. İngilizceyi seçtim. Tamam diyorum. Burada gelen pencerede de size yardımcı programları getiriyor. Yani sizin bilgisayarınızda bazıları yüklü olabilir, bazıları yüklü olmayabilir. 2 tane, 1 tane hiç getirmeyebilir. 5 tane, 6 tane getirebilir. Bu tamamen sizin bilgisayarınızdaki kurulu olan yardımcı, yani şu programlara göre değişecek.
geçecektir. Ben de mesela bunlar olmadığı için şu an bunları yüklemem gerekiyor. Buradan yükle yani install butonuna tıkladım. Bakın birincisini yükledi. İkincisini de yüklüyor şu an. Ekranda şu pencereyi kendisi açtı. Ben herhangi bir şeye dokunmuyorum şimdilik. Bakayım kendisi kapanacak mı? Evet, kendisi kapandı. Şu an ilerliyor. Henüz kuruluma başlamadı. Bakın sadece yardımcı programları yani Mapinfo için gerekli olan yardımcı programları şu an yükledi. Penceremiz geldi. Next'e tıklıyorum buradan. Koşulları kabul ediyoruz. Next dedik. Burası önemli işte. Bakın burası çok karıştırılıyor. Aslında karıştırılacak bir durum da yok. Burada yukarıdaki seçeneği işaretliyorsunuz. Bakın zaten trial versiyon diyor. Bunu işaretlediniz. Serial number access kod yazmıyorsunuz. Bunu kesinlikle işaretlemiyorsunuz. Şu var ya, bunu hiçbir şekilde işaretlemeyin. En büyük yanlış bu oluyor. Bu Mapinfo Viewer olarak kurulmasına sebep oluyor. Mapinfo Viewer'da da hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece data görüntüleyebiliyorsunuz. Organizasyona da geldiniz. Üniversite ise üniversite isminizi yazın. Şirketse şirket. Yoksa yani herhangi bir şey de yazabilirsiniz. Yok da diyebilirsiniz. Burayı boş bırakmayın. Boş bırakırsanız hata verecek. İsminizi yazıyorsunuz. Bakın şunları hiçbir şekilde doldurmadım. Next dedim. Buraları değiştirmiyorum. Next. Kurulum dosyası. Kurulum yolunu da değiştirmiyorum. Next'e tıkladım ve install'a tıkladım. Şu an yüklenmesini bekliyorum. Biz tabii herhangi bir lisanslama işlemi yapmayacağımız için 30 günlük demo indireceğimiz için access kod ya da işte serial number'ı girmiyoruz burada. Kurulum işlemimiz şu an tamamlandı. Ekrana şöyle bir uyarı geliyor. Bu da diyor ki web sitesi açılsın mı? Burada hayır'a bastınız. Ve daha sonrasında finish yazısına basıyorum. Mapinfo kurulumu tamamlanmış oldu. Buradan hemen geliyorum başlat seçeneğine. Bakın Mapinfo programımız burada. 2023 versiyon son versiyonumuz. Tıkladık. Burada ilk açılırken yani başlangıçta kurulum yaptıktan sonra ilk açılırken biraz sizi bekletebiliyor. Bu yaklaşık 1 dakika falan beklettiği de oluyor ya da 2-3 dakika beklettiği de oluyor. Şu an hızlı bir şekilde geçti. Penceremiz geldi. Burada da bakın activate değil continue'ya tıklıyorsunuz. 30 günlük süremiz başlıyor. Tamam bastınız. Şöyle bir pencere de gelebilir karşınıza. Buraya da yine ben OK diyeceğim. Bu da Mapinfo'nun hoş geldin penceresi. Normalde bunu kapatabiliyorsunuz. Bunun 2 tane seçeneği var. Yani komple kapatma seçeneği de var. Gelirsiniz burada boş çalışma sayfası diyebilirsiniz ya da buradaki çarpıya da basabilirsiniz. Şu şekilde çarpıya ben bastım. Kapandı. Evet, şu an Mapinfo arayüzümüzde geldi. Şuradaki bildirimi de ben şöyle çarpıyla kapatacağım. Şu şekilde büyütelim bir ekranı. Mapinfo programımız da bu şekilde. Yani indirip 30 günlük versiyon olarak kullanabiliyorsunuz. Normalde ücretli bir program. Daha öncesinde QGIS'i çekmiştim. QGIS'te de ücretsiz bir programdı. Yani alıp istediğiniz şekilde ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sizin de varsa yorumlarınız, talepleriniz yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.